Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 kare tabanla hazırlayabileceğiniz harika bir çantayla geldim. Gündelikte kullanabileceğiniz, oldukça rahat, geniş, muntazam, hep farklı motiflerle, kare motiflerle denenen bir çanta modelini sadece 3 kare taban motifiyle hazırlayabileceğimiz oldukça güzel ve muntazam bir çanta ile geldim. Dilerseniz şimdi hemen yapılışını anlatmaya başlayalım. Şimdi hemen çantama başlamadan önce toplamda 3 tane kare tabandan oluşan bir çanta demiştik. Ben 2 tane kare tabanımı hazırladım. Birini sizinle birlikte çalışacağız. Bakın ütülenmemiş, tamamıyla ham haliyle hazır 2 tane tabanım var. Şimdi üçüncüsünü birlikte öreceğiz. Daha sonra 3'ü vuracağız. Biraz düzelteceğiz. Bunlara kıvam vereceğiz. Ondan sonra birleştirme işlemine geçeceğim. Bakın 4 numara tığ kullanıyorum. Şu an burada yazmıyor, silinmiş kullanımdan dolayı, ama 4 numara tığ, çileden sarılmış kağıt ip kullanıyorum. Kağıt iplerin bazen ince veya kalın olanları olabiliyor. Değişiyor. Bundan daha ince de olabiliyor. Benimkinin kıvamı oldukça güzel. Ne kalın ne ince. Çok orta boyda bir kağıt ip. Çok sıkı bir çanta olmayacak. Biraz dökümlü ve salaş bir çanta olacak. Bu sebeple 3,5 numara tığ kullanmıyorum. 4 numara kullanıyorum. Ama siz dilerseniz 3,5 numara tığ ile biraz daha benimki sıkı, böyle sağlam gözüksün diyorsanız 3,5 numara tığ kullanabilirsiniz. 3 numara tığ kullanmayın, oldukça ince olur. Şimdi hemen kare tabanımızı yaparken aranızda bilenler vardır eminim. Bilmeyenler için detaylı anlatacağım. Sihirli halka yapıyorum. Bakın. İçerisine toplamda 8 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu arada benim elimi bilenler bilir. Yani şöyle, diğer videolarımı izleyenler eminim bilir. Benim elim oldukça, el ayarım gevşektir arkadaşlar. Gevşek olmasına rağmen ben 4 numara tığ kullanıyorum. Bilginiz olsun. Evet, şimdi toplamda 8 tane sık iğne yaptık. Yavaşça ipimizi koparmadan kısa ipi çekerek sihirli halkamızı birleştirebiliriz. Bu nokta çok önemli çünkü kağıt ipler çabuk kopuyor olabildiği için yavaş yavaş, sırayı bozmadan bakın sıkıladık. Şimdi hemen ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. Kısa ipimi arkada tığımın üzerine alıyorum. Arkada gizleyeceğim. Kaydırma yaparak diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bir zincir çektim. Yine kaydırma yapmış olduğum ilk sık iğnenin tepe noktasına batıp bir sık iğne yapacağım. Yanındakine 3 tane batacağım. Bu benim kare motifimin köşesi olacak. 3 battığımız yerler. 1 2 ve 3. Yanındakine tek batıyorum. İpimi arkada yürütüyorum. Yanındakine 3 batıyorum. Diğer köşemiz olacak bu bizim. Yanındakine tek, yani şöyle hemen anlatayım kısa ve öz bir şekilde. Başlangıçta tek başlıyoruz her zaman. Tek, 3 tane tek, tek, 3 tane tek. Yani 3 tane tek dediğim tek, diğer noktaya 3 tek. Çift batacağımız yere 3 batıyoruz. Yani bir tek, bir üçlü, bir tek, bir üçlü olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Tek batmıştım. Şimdi diğer köşeye geldim. 3 tane batıyoruz. 1, aynı noktaya 2, aynı noktaya 3 tane sık iğne yaptım. Yanındakine tek batıyorum. Yanındakine 3 tane tek batıyorum. 1, 2 ve 3.
Bakın. Kare motifim ortaya çıktı. İlk yapmış olduğum zinciri sık iğnenin tepe noktasına batıp ilmek kaydırıp bir zincir çekiyorum. Bakın bu noktada küçük bir kare motifi oldu. Her sırada elimizde el ütüsü yaparak düzeltelim. Yaparsak örgümüz daha muntazam, tabanımız daha düzgün bir şekilde ortaya çıkar. Şimdi benim diğer videolarımı izleyenler kesin biliyordur. Çok sıkı bir elim yok. Çok gevşek bir elim var. Buna rağmen 4 numara tığ kullanıyorum ve elimi hiç kasmıyorum. Bakın oldukça sıkı değil, salaş bir örgü oldu. Devam ediyoruz. Hemen kaydırma yapmış olduğumuz tepe noktasına bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bakın burada 1, 2, 3 tane sık iğneyi aynı noktaya batmıştık. Köşelere geldiğimizde üçlü sık iğnelerin birincisine tek, bunu tüm köşelerde yapacağız. Birincisine tek, ortada kalan ikinci sık iğneye 3 tane batacağız. 1, 2 ve 3. Üçüncü batmış olduğumuz sık iğneye de tek batacağız. Bu tüm köşelerde böyle olacak. Bakın yine köşeye geldim. İlkine tek batıyorum. İkincisine 3 tane. Yani 3 tane batmış olduğumuz noktada ortada kalan sık iğneye her zaman 3 tane batarak devam edeceğiz. Bakın oldukça muntazam, düzgün duran bir kare motif elde ediyoruz. Burada bakın üçüncüye tek battım. Devam ediyorum. Geldik yine 1, 2, 3 tane sık iğnenin olduğu yere. Birincisine tek. Bakın ortada kalan ikinci sık iğneye hep 3 tane batacağız. Tabanımızın sonuna kadar bu böyle devam edecek. Diğerlerini tek. 3 tane batmış olduğumuz yerin 1, 2, 3 ikincisine yani ortada kalan sık iğnenin tepe noktasına her zaman kare motifi elde etmek için 3 tane batıyoruz. Evet, bu sırayı da bitirdim. Bakın ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktasına battım, kaydırma yaptım ve bir zincir çektim. Elimle tekrar düzeltiyorum. Kare motifim ortaya çıktı. Bir sıra daha beraber yapalım. Bakın tek batıyorum. Ta ki 3 tane batmış olduğum yere gelene kadar. Üçlünün birincisine tek 1, 2, 3, ikincisine yani ortada kalan kısmına köşeye hep 3 tane batarak devam edeceğiz. Bunda farklı hiçbir işlem yok. Tüm sıralarda hep aynı işlemi yapacağız. Sadece köşe ikinciye 3 tane batmış olduğumuz noktaların ikinci sık iğnesinde arttırma yaparak ona 3 tane sık iğne yapacağız. Bakın geldim aynı noktaya. Köşenin ortasındayım. 1, 2 ve 3. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar birlikte gidelim. Geldim birincisine tek battım. 1, 2, 3. İkincisine yani orta köşeye 3 tane sık iğne yapıyorum. Çok sıkı batmıyorum ama derseniz ben böyle sımsıkı bir çanta örmek istiyorum. 3,5 numarayla da örebilirsiniz. 4 numarayla pek sık örmeniz mümkün değil ama ben birazcık böyle salaş görünümlü, biraz dökümlü, çok sıkı olmayan bir çanta istediğim için bu şekilde hazırladım. Geldim köşeye. Köşe ikinci sık iğneme de 3 tane battım. Son sık iğneme de tek battım. Şimdi kaydırmamı yapıyorum. Evet. Elimle düzeltiyorum. Bakın küçük bir kare taban oldu. Gitgide büyüyecek. Şimdi ben size toplamda sayı vereceğim. O kadar yukarıya doğru çıkacaksınız. Bakın bu bizim ilk sihirli halkamızdı. Toplamda kaç tane sizlere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Toplamda
17 sıra arttırma yapmışım. Bakın burası bizim sık iğne sihirli halkamızda 1, 2, 3 sırayı beraber yaptık. Toplamda 17 sıra yukarıya doğru arttırma yapacağız. 17. sırada modelimizi bitiriyoruz. Tabanımızı keseceğiz. Hemen sizlere santimde vermek istiyorum. 29,5-30 santim arası bir taban elde edeceksiniz. Bakın 29,5-30 santim. Elinizin ayarına göre bu değişebilir. O yüzden net bir santim ölçüsü vermiyorum. 29 olabilir, 29,5 ya da 30 olabilir. Maksimum, eğer aynı boyda istiyorsanız maksimum 30 santime gelecek kadar yukarıya doğru arttırma yapacağız. Ben toplamda 17 sıra arttırma yaptım. Tabanımızı 17 sıra arttırma yapacak şekilde genişletelim, büyütelim ve sıra sonunda buluşalım. Evet, bakın ben bütün tabanlarımı tek tek ütüledim. Olması gereken form bu arkadaşlar. Hepsini muhakkak hiç korkmayın, üzerine tülbent de örmedim. Zaten örgü örmeyi bilen bayanlar eminim bunu yapıyorsunuzdur. Direkt ütüyle buhar vererek ütüledim. Şimdi bakın birleştirmeleri şu şekilde yapacağım. Son sık iğnemi yaptıktan sonra ipimi uzunca bırakıp kestim. Şimdi bakın burası benim kaydırma yaptığım noktaydı. Bu noktaya batmayacağım çünkü burada bir ilmek oluşur. Eğer bu noktaya batıp birleştirme yaparsak yanındakine batıyorum. İpimi çıkartıyorum. Bakın burada bir ilmek görüntüsü olacak. Hemen daha sonra son yaptığım sık iğnenin tepe noktasından bakın tam ortasından geçiriyorum. Biraz düzeltelim. Tam bir ilmek görüntüsü oldu burada. Bakın bu bir ilmek. 1, 2. Yani ortada bir ilmek görüntüsü olmasın. Çünkü kaydırma yaparken eğer direkt buna batarsak burada bir ilmek daha olur. Burada bir ilmek daha olmayacak. Şimdi bu ipimizi arkada muntazam bir şekilde gizleyelim. Gizledikten sonra hemen birleştirme işlemine başlayalım. Çantamızın artık %90'ı bitti. Sadece birleştirip sap yapma kısmı kaldı. Evet, şimdi birleştirme işlemini tamamıyla tersten yapacağız. Bakın örgümüzü ters bir şekilde şu şekilde ayarlıyoruz. Sonradan önünü çevireceğiz. Bu da alt tabanımız oluyor. Şimdi isterseniz dikme tekniğiyle dikerek de yapabilirsiniz. Sık iğneyle geçerek de yapabilirsiniz. Ya da kaydırma yöntemiyle yapabilirsiniz. Burada görüntü tamamıyla sizin göz zevkinize kalmış durumda. Ben iğne tekniğiyle dikerek yapmayacağım. Direkt kaydırma yöntemiyle yapmak istiyorum. Bu sebeple hemen bakın. Tığımı elime aldım. Tığ değiştirmiyorum. Aynı numara tığ ile devam edeceğim. Şimdi hemen bir kilit zinciri yapıyorum. Ve şu iki noktayı elime alıyorum arkadaşlar. Bakın uçtan birebir başlamamız çok önemli. Burada dış kanatları, burası bizim ön tarafımız. İki ön yüz birbirine bakacak şekilde birleştirelim. Ve daha sonra bakın hani bu 1, 2, 3 tane batmış olduğumuz yer vardı ya, onun hemen ortadakinden yani ikincisinden başlıyorum. Bakın bir, hemen düzgünce bakalım fazla olmasın. 1, 2, 3 tane vardı. Bakın ortadakine yani ikincisinin dış kanadına batıyorum. Tamamıyla dikerken de dış kanattan dikeceksiniz. Eğer iğneyle dikiş yöntemiyle dikmek istiyorsanız dış kanatlardan dikeceksiniz. Kaydırma yaparken de bu şekilde dış kanatlardan kaydırma yapacaksınız. Şimdi bu noktada hemen bakın ilmek çıkardım ve diğer ilmeğimden çıkardım. Hemen yandaki sıraya geçtim. Dış kanatlarına batıyorum. İpimi arkaya alacağım, gizleyeceğim. Kaydırıyorum. Dış kanatlara hemen batıyorum. İpi arkada yürüteceğiz.
kaydırma yapıyorum. Dediğim gibi dilerseniz bunu iğne yardımıyla da dikiş yöntemiyle dikebilirsiniz. Öyle daha kolay olur belki sizler için. Ben kaydırma yöntemiyle yapmak istiyorum. Ya da sık iğne yöntemiyle yapabilirsiniz. Hangisi sizin hoşunuza giderse. Buradaki önemli olan püf nokta sadece dış kanatlara batmak. İç kanatlar içeride kalacak. Şimdi hemen bir ön tarafını çevireyim. Önden nasıl görüneceğini görün. Bakın. Önünü çevirdim. Önden bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Ama derseniz ki böyle bir görüntü olmasın. Sadece tek bir sıra görüntü olsun. Yani bir hani böyle dikiş dikerken nasıl gözüküyor? Tek bir dikiş dikme yöntemi gözüküyor. Öyle gözüksün derseniz dikiş dikme yöntemiyle birleştirmenizi öneririm. Bunda görüntümüz bu şekilde olacak. Evet, şimdi devam edelim kaydırma yapmaya. Siz hangisini uygun görürseniz o şekilde yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar kaydırma yaparak devam edelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna geldim. 3 battığımız yer köşe noktalarımızdayız. Karşılıklı yanlış olmayacak şekilde köşelere de farklı hiçbir işlem yapmadan birebir batacağız. Bakın üçüncüdeyim. Önemli olan dış kanatlara batalım. İç kanata batarsak ön taraftan yamuk yamuk bir görüntü olur. Şimdi bu noktada videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bakın bu bölümü bunu şöyle düşünün. Şu şekilde hayal edin. Bunu kare buradan başladım. Buraya kadar dikeceğiz. Yani iki köşesini birleştireceğiz. İki köşesi kalacak. Şimdi buradan başlamıştık. Bu köşeye geldik. Bu köşenin sonuna kadar geldikten sonra buluşalım. Şimdi bakın bu köşem bitti. Köşemin ortasına kadar buradan biliyorsunuz baştaki sık iğneden başlamamıştık. Ortadaki sık iğneden başlamıştık. Burada baştaki sık iğneleri birleştirmeden ortadaki sık iğne de bıraktım. Şimdi bu çantamızın diğer tarafını alıyorum. Bu noktada bir birleştirme yapacağım. Hemen bakın yapıştırın. Döndürün. Şimdi bu noktayı birleştireceğim. Bakın burada İkinci sıraya batmıştım. Çevirdim. Şimdi buradan tekrar 1, 2, 3 battığımız yer. Birinciyi almıyorum. İkinciden başlıyorum. Bu tarafı birleştireceğiz beraber. İkinciye battım. Bu noktada bakın kaydırma yapmış olduğum ikinci nokta vardı. Buraya tekrar batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İkisini birleştiriyorum. Sağlam olması için aynı noktaya tekrar batıyorum. Tekrar bir kaydırma yapıyorum. Şimdi hemen diğer sıra gelen sık iğnemin dış kanadına geliyorum. Kaydırmaya devam ediyorum. Bakın birleştirdiğim noktanın görüntüsü böyle olacak. Devam edelim. Sıra sonuna kadar farklı hiçbir işlem yapmadan yine dış kanatları alarak kaydırma yöntemiyle birleştirme yapacağız. Diğer köşeye gelene kadar bakın şöyle olacak. Bu sefer bu köşe ve bu köşe birleşecek arkadaşlar. Buraya kadar devam edelim. Sonra yine iki köşenin birleştirmesinde buluşalım.
Şimdi bakın hemen son sık iğne yaptım. Yine geldik. 1, 2, 3 sık iğnemizin olduğu yer. İlkine batıyorum yine. Arka kanat. Burada da yine bakın. İlkinin arka kanadına batıyorum. Şimdi ikinciyi diğer taraftan almıştık, birleştirmiştik biliyorsunuz. Şimdi bu ikinciyi aynı noktaya bakın. Buranın ikincisi buydu, buranın ikincisi buydu. Birleştirmemizi yapmıştık. Şimdi bu noktada sadece şuraya batacağız. Tekrar göstereyim. Bakın ikinciyi buradan almıştık. Burası bir de burası. Yani karşı tarafın ikincisi de burası. Biz direkt bakın şu noktanın tam ortasına batıyorum. İpimi alıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Tekrar sabit olması için geliyorum 2'ye. Bu sefer de bu taraftaki ikincinin burasına batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şimdi bu noktada bir zincir çektim. İpimi keseceğim. İğne yardımıyla bu ipi arada gizleyeceğim. Şimdi çantamızı bir açalım. Daha sonra bu köşe noktalara bir kere daha ütü basacağız. Ama elimizle birazcık düzeltelim. Bakın bu noktalar bitti. Görüyorsunuz. Birleştirmelerimi yaptım. Şimdi geldik merakla beklediğiniz noktaya. Örgümüzü hemen ters çeviriyorum. Bu arada benim ipim yağ yeşili bir ip. Hakiye benziyor. Kahve değil. Rengini çok ama çok sevdim. Belki koyu renkle yine bana neden koyu renkle anlattınız diyebilirsiniz. Renk çok hoşuma gitti. Bu modeli bu renkle yapmak istedim. Hemen şimdi bakın çevirdikten sonra şu köşeleri de bir açalım güzelce. Bakın. İnanılmaz güzel bir model oldu. Şimdi bakın bu dikiş yaptığımız yerler kabarık kabarık duruyor. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Şurası içeriye batmış gibi. Şimdi buna hemen şu an yapmayacağım. Videonun bitmiş halinde göstereceğim sizlere. İç kısımdan bu şekilde birazcık ütü ve buhar basarak, ütü yardımıyla buhar basarak düzeltelim. Sonra bu bombeler yok olacaktır. Şimdi bu noktada buralardan bir sıra sık iğne geçmek istiyorum. Daha sonra sapa geçmek istiyorum. Ama bitmiş hali eğer bu şekilde sizin hoşunuza gittiyse hiçbir sıra sık iğne geçmek zorunda değilsiniz. Ben şu an sadece bir denemek de istiyorum açıkçası nasıl duracak diye. Böyle de çok hoş duruyor ama bir sıra sık iğne ile geçeceğim. Hemen göstereyim sizlere. Evet, herhangi bir noktadan başlayacağım. Hatta düğüm kilit noktası yapmadan başlayayım ki birleştirmemiz daha güzel olsun. Herhangi bir noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa sırasıyla kısa kalan ipi arkada gizleyerek sık iğneler yapıyorum. Şimdi bu orta kısma kadar ilerleyelim. Bu şekilde sık iğneler yaparak buraya kadar ilerleyelim. Orta sırada buluşalım arkadaşlar. Şimdi köşeye geldim. Burası kaydırma yapmış olduğumuz yer. Şu an geniş gözüküyor. Burayı ellemiyorum. Bakın buradan hesaplayabilirsiniz. Çıkartın. 1, 2, 3. Birinciye batıyorum, ilmek çıkartıyorum, döndürüyorum. Karşıda da birincinin tepesine batıp ilmek çıkartıp üçünü birden çekiyorum ve daha sonra yukarıya doğru sık iğne yaparak çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi orta kısma gelelim ve bakalım. Bakın orta kısım bu şekilde gözükecek. Şöyle kapatayım.
Kameramı biraz yakınlaştırayım. Bakın ortası bu şekilde birleşecek. Yani son birincileri de bu şekilde birleştirmiş olacağız. Şimdi yukarıya doğru devam edeceğim. Diğer köşede de yine size aynı şekilde göstermeye çalışırım. Dediğim gibi isterseniz buralara kaydırma yapıp bırakırsınız. İsterseniz hiçbir şekilde sık iğne veya kaydırma yapmadan da çantayı direkt o şekilde en son dikmiş olduğumuz haliyle kullanabilirsiniz. Evet, yine geldik diğer köşeye. Bakın burada da şu şekilde göstermek istiyorum. 1, 2, 3. Birincisi boş, görüyorsunuz ki. Birincisine kadar sık iğne yapıyorum. Sonra birincisine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Hemen diğer ilmeğime geliyorum. Bu taraftaki son ilmeğe batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Üçünü birden çekerek sık iğne yapıyorum. Bakın bu noktada yani 2 ilmeğimizi tek sık iğne olarak ördük. Şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Artık bitti. Daha sonra 3 bastığımızda ortadaki kabarıklar da düzelecek. Çantamız muntazam ve güzel bir görüntüye sahip olacak. Şimdi burada bakın yukarıya kadar çıkalım. Evet, son sık iğnemi de yapıyorum şu an. İpimi biraz uzun bırakıyorum ve kesiyorum. İlmeği çıkartıyorum. Başta kilit zincir yapmadan başlamıştık. Direkt bakın. Bu sebeple yapmadık onu. Çünkü hemen yanındaki sık iğneden geçirip son yaptığımız sık iğnenin de ortasından geçirdiğimizde burada bir bakın sık iğne görüntüsü oldu. Şimdi hemen onu önden de geçireyim. Tekrar şöyle aradan arkaya geçirdim. Ve ipimi aralardan geçirerek gizliyorum arkadaşlar. Şimdi geldik sap kısmına. Bakın sap kısmını bu şekilde bir kordon sap olarak yapacağız. Hemen size kordon sap nasıl yapılıyor onu göstermek istiyorum. Toplamda biraz uzun bırakalım. Dikme mesafemiz kalsın. 5+1 yaptım. Yani 5 zincir çekiyoruz. Örgümüze başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Artı bir zincirde başlangıç zinciri olarak çekiyoruz. Hemen ilk zincirin kanadına batıyorum. Ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Toplamda 5 tane sık iğnemiz olacak. Bu noktada bir zincir çekiyorum. Biraz açalım bunu. 5 zincir çektik. Pardon, 5 sık iğne yaptık. Bir zincir çektim, döndüm. Hemen dibine sık iğne. Yanındakinin tepesine sık iğne. Diğer sık iğnenin tepesine sık iğne olarak devam ediyoruz. Son sık iğnemi de yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın benim için 2 sıra örmek yeterli oldu. Ama siz biraz daha aşağıya doğru uzatmak istiyorum diyorsanız uzatabilirsiniz. 2 sık iğneden sonra bakın burada ikinci sık iğnemi yaptım. Döndürüyorum. Şöyle. Bakın ilk yapmış olduğumuz döndürdüm. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasına battım. İlmek çıkardım ve diğer ilmeğimden kaydırdım. Şimdi bir zincir çektim. Artık spiral bir şekilde döne döne yapacağız. İlk sık iğnemize bu şekilde batıyorum. Yanındaki sık iğnenin tepesine, burada biraz zorlanabilirsiniz. Ama eliniz zamanla yavaş yavaş alışıyor. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine. Çok sıkı örmeyin. Eliniz acır ve zorlanırsınız. Gevşek gevşek örün lütfen.
yanındaki sık iğnenin tepesi ve son sık iğnenin tepesine batıp sık iğne yapıyoruz. Dönüyorum. Bakın dönerek yapıyorum. Benim için burada 2 sıra yeterli dikmek için. Dönüyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesinden ilmek çıkartıp diğer ilmeğimden kaydırıp bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Döndürüyorum, sık iğne yapıyorum. Döndürüyorum, sık iğne yapıyorum. Bakın döne döne yapıyoruz. Farkında mısınız? Artık yuvarlak bir silindir yaptık ve o silindirin üzerindeki sık iğnelere batarak döne döne yukarıya doğru çıkan, boru şeklinde çıkan silindir şeklinde bir sap elde ediyoruz. Bakın. Burada başka yapacağımız hiçbir işlem yok. Bir sıra daha beraber örelim. 1, 2, bakın oldukça gevşek örüyorum ki sıkışmasın elim, zorlamasın beni. Rahat bir şekilde yukarıya doğru çıkıyorum. Siz isterseniz 5 zincirle başlamak zorunda değilsiniz. Kalın olsun diyorsanız 7-8 zincirle de başlayarak yapabilirsiniz. Benim için 5 zincir artı 1 zincirde başlangıç zinciri yeterli oldu. Kaydırmamı yapıyorum. Bakın bu şekilde hemen yapmış halini göstereyim sizlere. Burası benim 2 sıram dikiş yapacağım yer ve yukarıya doğru huni şeklinde çıktı. Şimdi ölçü vereceğim sizlere ama önce bir ayarlamak istiyorum. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın şu köşelere dikeceğiz bunları. Ve böyle bir sap olacak arkadaşlar. Sizin için bu yeterliyse yani buradan ölçeceksiniz. Benimle aynı yapmak zorunda değilsiniz. Bunu bu arada el ütüsüyle birazcık düzelteceğim. Onu da göstereceğim sizlere. Bakın bu şekilde oldu. Bir bakayım benimki kaç santimmiş şu an. Şu dikiş yapacağım nokta olacağı için saymıyorum. Bakın birleştirdim. Toplamda 30 santimlik bir sap yaptım. Şu şekilde 30 santimlik bir sap yaptım. İğnemi geçirdim. Dikerken şuna dikkat edeceğiz. 1, 2, 3. 3 sık iğne yaptığımız bir köşe vardı. O köşeye denk getirecek şekilde yerleştiriyorum. Evet şu an tam olarak yerleştirdim. Elimi bastırıyorum buraya arkadaşlar. Bu noktadan arka tarafa iğnemi geçirdim. Arka taraftan da yine muntazam olacak bir noktaya batıyorum. Bakın üst tarafa batayım hatta öne çıkardım. Tam içinden geçiremediğim için içeriden batıyorum. Daha sonra yan taraftaki sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. Arkadan çıkartıyorum. Ve daha sonra tekrar arkadan herhangi bir noktadan batıyorum. Bakın ön kısımdan çıkartıyorum. Diğer sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. Arkadan çıkartıyorum. Ve tekrar bu şekilde bir dikiş dikme yöntemiyle saplarımı birleştiriyorum. Ve sabitlemek muhakkak önemli arkadaşlar. Olabildiğince arkaya bakarak yapın bu arada. Yanlış yere batarak kötü bir görüntü oluşturmamış olursunuz böylelikle. Bakın olabildiğince sıkı bir şekilde dikmeye çalışıyorum. Özellikle şu köşelerden de batıp şu görüntü olmasın. Bu köşe noktaları muhakkak bakın köşelere batıyorum. Ve şu an köşe noktaları birleştiriyorum. Muhakkak bu köşe noktalara batarak sapınızı birleştirin. Bakın şu an oldukça sağlam oldu. Şimdi bir kere de şuradan batacağım. Daha sonra alttan batıyorum. Ve sapımı aradan geçirerek bir düğüm atacağım şimdi. Sap benim için önemli. Sağlam durması çok önemli. Potluk yapmaması çok önemli. Bu yüzden sapla birazcık ilgileniyorum maalesef. Şimdi arkadan attım. Buradan bir kör düğüm yapacağım. Kör düğümden sonra tekrar aralardan ipimi geçiriyorum.
fazla geçirdim hatta, öyle söyleyeyim. Olabildiğince sıkı sıkı bağlayın siz de. Evet, bu noktada artık kesebiliriz. Bakın, ütüyle zaten biliyorsunuz, ütü yapacağım en son demiştim. Birleştireceğiz. Ön görüntüm böyle. Arka görüntümde bakın böyle. Siz isterseniz daha da geniş yapıp aşağıya doğru uzatabilirsiniz. Şimdi hemen bu tarafa da dikeceğim. Sonra çantamın bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Çantam bitti. Bakın, ütümü de yaptım. Dümdüz duruyor. Artık o kabarıklıklar gitti. Sap kısmını da beraber birleştirmiştik zaten. Oldukça muntazam, geniş ve kullanılabilir oldu. Şimdi ben bunun burasına herhangi bir kilit kullanmıyorum. Çünkü benim için yeterli bir ebatta, ama siz dilerseniz içten gizli mıknatıslı bir kilit kullanıp ya da hem buraya hem buraya da ufak bir zincirle veya farklı bir şekilde ip bağlama ipi yaparak muntazam bir şekilde kullanabilirsiniz. Umarım siz de yapılışını beğenmişsinizdir. Bence çok güzel duran ve gündelikte de her zaman kullanabileceğiniz bir model oldu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.